Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir Android sanal makinesi kurup bu Android sanal makineye root erişimi nasıl alırız buna bakacağız. Bunun için öncelikle Magisk APK'sını indiriyoruz. Ardından ihtiyacımız olan diğer paketi indiriyoruz. Paketi zipten çıkarın. APK'yı içerisine koyun. APK'yı tekrar magisk.apk olarak yeniden isimlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bulunduğumuz konuma gidip burada gösterdiğimiz komutu çalıştırmamız gerekiyor. Paketlerin bulunduğu konuma geçelim. Shell script'ini çalıştırabilmek için kullanıcımıza çalıştırma izni veriyoruz. Bu dosya için. Şimdi Android Studio'yu açalım. Buradan bir cihaz kurulumu yapacağız. Virtual Device Manager'a tıklıyoruz. Buradaki cihazları ve imajları seçerken Play Store simgesi olduğuna dikkat edin. Eğer ikisinde de Play Store simgesi varsa ancak o zaman Play Store kullanabiliyor olacaksınız. Bu imajlar diğerlerinden biraz farklı. Doğrudan root erişimi yok ama biz gösterdiğimiz işlemi yaptıktan sonra root erişimi kazanmış olacağız. Ben Pixel 2 seçiyorum. Burada farklı API versiyonlarını seçebilirsiniz. Dediğim gibi Play Store içerisinde olanlar var, olmayanlar var. Size tavsiyem ya API 24'ü seçin ya da API 30'u seçin. Burada ikisinde de Play Store bulunuyor. Ben şimdi 30 için kuracağım ama normalde kullandığım cihazlar 24. Bu arada eğer ARM tabanlı bir işlemci kullanıyorsanız sizde daha farklı imajlar olabilir ya da daha eksik, daha doğrusu bazı imajlar sizin Android versiyonunuzda olmayabilir. Android Studio'nuzda olmayabilir. Cihazımız kuruldu. Şimdi cihazımızı başlatalım. Biraz önce bulunduğu konuma gitmiştik script'in. Şimdi script'i çalıştıracağız. İşlemi yapmadan önce indirdiğiniz imajın bir yedeğini almakta fayda var. Çünkü siz bu imajı bir kere patchledikten sonra yeni kuracağınız cihazlarda artık o patchli imajdan türemiş oluyor. Bu yüzden orijinal imajın bir yedeğini almakta fayda var. Bizim burada patchleyeceğimiz imaj RAM disk imajı. O yüzden RAM diskin yedeğini alıyorum. Orijinal RAM disk dosyasını dosyanın içerisine kopyalayıp yapıştırıyoruz. Magisk.on emulator dosyasının içerisine. Gördüğünüz gibi cihazda şu anda root erişimimiz yok. Geri çıktık. Magisk.on emulator dosyasının içerisinde bulunan pet.sh scriptini manager parametresiyle beraber çalıştırıyoruz.
Bu komutla beraber ramdisk boot.image olarak cihazın içerisinde belirtilen konuma kaydedilmiş olacak. Şimdi adb shell deyip tekrar cihaz shell'ine düşüyoruz. Burada kopyalanan dosyayı SD kart downloads'a kopyalıyoruz ki daha rahat bir şekilde ulaşabilelim Magisk üzerinde. Evet, kopyaladık. Şimdi cihaz üzerinde Magisk'i açıyoruz. İmaj dosyasını gösteriyoruz. Select and Patch'i seçtikten sonra Downloads'a geliyoruz. Burada imaj dosyamız olacak. Bunu gösteriyoruz. Let's go dedikten sonra artık belirttiğimiz imaj patchlenmiş oldu. Şimdi bu patchlenmiş imajı tekrar SH script ile beraber çekiyoruz. Çektikten sonra RAM disk olarak yine bulunduğu konuma kaydediliyor gördüğünüz gibi. Artık bu patchli imaj. Bunu orijinal imajla değiştiriyoruz. Cihazı kapatalım. Evet, üzerine yazıyoruz şimdi. Cihazı tekrar cold boot yapalım. Birkaç saniye bekledikten sonra adb shell geliyor olacak. Ardından root erişimimiz var mı kontrol edeceğiz. Evet, adb shell diyoruz. Su eksi diyoruz. Gördüğünüz gibi root erişimi verip vermemeyi soruyor bize. Bu etki sağladıktan sonra artık shell üzerinde root olarak çalışıyor olabileceğiz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Kolay gelsin.